Bir şeyi hayal etmeni istiyorum. Diyelim ki bir gün dışarıdasın ve gerçekten çok beğendiğin bir kadını gördün. Onun yanından geçerken kendini kötü hissettin çünkü o iyi giyinmişti ve sen kötü giyinmiştin. Belki bakkala gitmiştin, belki markete gitmiştin. Belki de 2 dakikalık bir işin vardı. Ama günün sonunda sen gerçekten de büyük bir fırsat kaçırdın. Dışarıdayken insanlar tarafından saygı görüp görmediğin, bir yere girdiğin zaman birisiyle konuşmak istediğin zaman da sana saygı gösterip göstermedikleri bile senin giyiminden kaynaklanıyor. Bununla ilgili çok küçük 3 tane örnek vereceğim. Birincisi tramvaydayken başıma geldi. Geçen yıl Eskişehir'deyim. Tramvaydan ineceğim ve tam inerken normalde yaşlılar burada birazcık saygısızlar. Normalde inen insanın inilmesine izin verilir. Ondan sonra binersen binersin. Ama burada herkes ilk önce binmeye çalışıyor. Ve bunu da genelde yaşlılar yapıyor. Ama bugün biraz daha farklıydı. Ben tam dışarıya çıkacakken yaşlı bir amca da içeriye girmeye yeltendi. Ve bu sırada kafasını yerden kaldırıp yukarıya baktı. Küçük bir şaşkınlık ifadesiyle şunu söyledi. O yakışıklı genç, gel sen geç deyip sırtıma pıt pıt vura vura geçmemi sağladı. Çünkü iyi giyinmiştim. O sırada üzerimde bir takım elbise vardı. Çok pahalı bir takım elbise de değil. Zamanında bundan 2 yıl önce, 3 yıl önce 500 liraya aldığım bir takım elbise. Plastik. Ama en azından iyi gözüküyordum. Kendime, giyimime değer vermiştim. Diğer bir örnekse her zaman bu gibi takım elbise satan ya da klasik giyim satan mağazalardaki insanların giyimlerini görmüşsündür. Genelde klasik giyinirler. Eğer sen oraya normal giyimli bir insan olarak gitsen, yani normal, düz, gündelik bir hayatla, tişört, pantolon, muhtemelen seni o kadar ciddiye almazlar. Bu doğru bir şey mi? Kısmen evet, kısmen hayır. Ama oraya gerçekten nizami bir şekilde giyinmiş olarak gitsen, iyi kıyafetlerle, kaliteli olmasını geç, kaliteli gözüken kıyafetlerle gitsen, örnek olarak bir takım elbiseyle, direkt ciddiye almıyorsun. Bunun örneğini geçen sene çok yaşadım. Çünkü en az 10-15 defa girdiğim için bir yıl içerisinde, sadece bir şeyler bakmak için, bazen belki almak için, üstümdeki kıyafetin ne kadar fark ettiğini gün içerisinde gözlemleyebiliyordum. İnsanları bu yüzden suçlamıyorum. Kesinlikle yanlış bir şey yaptıklarını söylemiyorum. Sonuçta onlar da orada çalışıyorlar ve enerjisini farklı yönlendirmek istemiyor olabilirler. Yanlış yere yönlendirmek istemiyor olabilirler. Ve bu yüzden dışarıdan bakıldığında alıcı gibi durmayan insanlara da yeltenmiyorlar. Alıcı gibi kim durmuyor? İyi giyinmemiş insanlar. Son örnekse daha önce katıldığım bir stand-up gösterisinde oldu. Orada bir kadın vardı, gülüyordu. Ben de gülüyorum, eğleniyorum. Arkadaşlarım yanımda iyi zaman geçiriyoruz. Tam böyle sessizlik anında kadın dönüp bana dedi ki, stand-up'ı yapan kişi değil bu arada, izleyen kişi, bir seyirci. Beni parmağıyla göstererek bu arkadaşınız her zaman böyle mi giyiniyor dedi. Ve etraftaki herkese evet her zaman böyle tarzı tepkilerde bulundu. Ve o gün de takım giyiyordum. Takım giymek etrafındaki insanlardan zaman zaman ya da klasik giyinmek ya da belki bir tık daha etrafındaki insanlardan eşofman, sweatshirt yerine özen göstermek sana şu tarz tepkiler getirebilir. Niye bu kadar giyiniyorsun? Niye bunları giyiyorsun? Bunları şu an giyiyorsan düğünde ne giyeceksin? Bu kıyafetlerin bir özelliği olması lazım. Bunlar her gün giyilmez. Rahat mısın? Nasıl bunlarla rahat ediyorsun? Bıdı bıdı bıdı. Bunların hiçbirini takma. Çünkü bir insan iyi giyindiği zaman, özellikle erkeksen, takım elbise giydiğin zaman artık farklı bir kişiliğe bürünüyorsun. Daha önce saçını kestirdiğin zaman, yeni bir sakal tıraşı olduğun zaman ya da yeni bir kıyafet aldığın, yeni bir saat aldığın, yeni bir şey giydiğinde kendini daha özgüvenli hissettiğin zamanlar illaki olmuştur. İyi giyindiğin zaman her seferinde bunu yaşıyorsun. Her seferinde yeni bir şey almana gerek kalmıyor. Sadece iyi giyiniyorsun. Şu anda mesela ben bunu video için giymiş olabilirim. Üstümde bir takım var, gömlek, mendil, altımda şort var. Tabii ki de altımda giymeyeceğim. Ama dışarıya da böyle çıkıyorum. Sadece şort yerine pantolon oluyor. Ve belki dışarıda ilk başta çok ilginç karşılansa da insanlar tarafından bir yerden sonra alışıyorsun. Sana sağladığı özgüven, sana sağladığı o gerçek kişiliğin, o daha özgüvenli, daha otantik kişiliğin bunların hepsine değiyor. Sana videonun başında şeyi hayal ettirdim ya. Bu bir kadınla karşılaştın ama kötü giyinmiştin, daha iyi giyinmek istedin vesaire. Belki iyi giyinsen de kadın gelip seninle konuşmayacaktı. Konuşma başlatmayacaktı. Ama sana bu kıyafetler özgüven sağlıyor. Belki de sen gidip konuşacaktın. Belki de etrafındaki insanlardan farklı giyinmen onun hoşuna gidecekti. Sen konuştuğun zaman sana çok daha pozitif bir şekilde yaklaşacaktı. Bu sadece kadın olmak zorunda değil. Etrafındaki insanların tepkisi olmak zorunda da değil. En ufak bir hizmetten yararlanmak istediğin zaman çok daha sıcakkanlı yaklaşıyorlar. En ufak şekilde, özellikle yaşın gençse, iyi giyindiğin zaman sanki yaşın büyükmüş gibi etrafındaki senden daha büyük insanların sana karşı olan tepkisi çok daha farklı oluyor. Çünkü diyor ki bu çocuk zeki herhalde. Bazı şeylerin farkına varmış. İyi giyiniyor. Benden bile iyi giyiniyor belki. Bu çocuğa saygı duyuyorum. Bunu o kadar fazla aldım ki bak etraftan hiçbir zaman geçen yıldan beri takım elbise giyiyorum ya da klasik giyiniyorum. En kötü boğazlı kazak ya da polo yakalı uzun kollu bir şeyler giyiyorum. Tamam mı? Kışın.
En kötü aldığım tepki, oğlum bunlarla rahat mısın falandır. Yani o da bir sorudur. Merakından soruyordur karşı taraf. Ki rahat olunmayacak hiçbir şey de yok. Gömlek giyiyorsun, pantolon giyiyorsun. Belki de kot pantolon yerine bir kumaş pantolon. Üstüne bir tane ceket atıyorsun. Bunun yerine tişört, üstüne deri ceket, altına da kot pantolon da giyebilirdin. Aynı şey aslında. Ekstra bir nizamiyet yok, ekstra bir şey yok. Bir de kıyafetlerini ütülesen yeter. Onu tişörtle de yapıyorsun zaten. İyi giyinmeni sana kazandırdıklarını geçiyorum. Bu sadece seninle ilgili olan bir şey de değil. Şöyle düşün. Dışarıdasın, bir restoranın yanından geçiyorsun. İyi güzel. İçeriye bir bakayım dedin, baktın. Ortam çok güzel. Gerçekten güzel bir restoran. Lüks bir restoran. Ama içerideki herkes terlikle, şortla, tişörtle oturuyor. O senin aklındaki lüks restoran izlenimi anında giderdi. Bazı kaliteli mekanların dress code'unun olmasının sebebi, bazı kaliteli mekanların kıyafet düzeni olmasının sebebi, bazı kıyafetin altındaki insanları almamalarının sebebi bu. Ambiyansa destek olmak. Çünkü gerçekten de çok fark ediyor. Eğer sen oradan geçerken kafanı çevirdiğin zaman içeride iyi giyinmiş kadınlar, elbise giymiş kadınlar, düzgün yapılmış makyajlar, iyi giyinmiş erkekler, düzgün taranmış saçlar görseydin, emin ol senin o mekan hakkındaki yorumların çok daha farklı olurdu. Ve belki bir sonraki sefer eğer paran varsa oraya gidip gitmeyeceğini belirlerdi. Çünkü iyi giyinen bir insan olduğunu düşün. Niye etrafında terlikle oturan, şortla oturan, tişörtle oturan bir insanın yanında yemek yemek isteyesin ki? Lüks bir restoranda. Belki de bu sana çok yük geliyordur. Belki de okula eşofman tişörtle gitmek seni daha havalı kılıyordur. Çünkü çok daha az bazı şeyleri umursuyorsundur. Ama maalesef gerçek hayatta bu yaşamıyor. Eğer lisedeysen etrafındaki insanlar bunu havalı bulabilir. Ya da belki herkes böyle giyiniyordur. Sen daha güzel bir şeyler... İlla takım giymek zorunda değilsin bu arada. Ben kendim çoğunlukta böyle giyindiğim için örnek veriyorum ama etrafındaki insanların dışında eğer bir şey giymek istiyorsan daha klasik belki ya da farklı. Bir, lekesiz olsun kıyafetlerin, mümkünse temiz olsun. İki, ütüsüz olsun. Ve git bunları giy. Etrafındaki insanlar gibi gözükmek zorunda değilsin. Birazcık sürünün dışına çık. Etrafındaki herkes muhtemelen gerçekten bu arada Nike Air Force, gri eşofman, üstüne de muhtemelen bol bir sweatshirt giyiyordur. O tiplemeler aklına geldi. Bunların yanında sıyrılmak zor değil. Ve senden şunu rica ediyorum. Videonun burasına kadar izlediysen bazı şeylerde ciddi olduğunu varsaymak istiyorum. İyi giyin. Ama iyi giyinmeyi şu şekilde yap. Aklında bir gentleman, X fikri oluştur, tamam mı? Adın X olsun. Adın neyse. Ben gentlemansem nasıl gözükürdüm? Gentleman bir erkek nasıl giyinir? Bazı kurallara sahip olan, bazı disiplinlere sahip olan, bazı sınırları olan ve bu sınırların aşılmasına izin vermeyen bir erkek ve bu erkek benim bu denklemde nasıl giyinirdi? Benim bu versiyonum nasıl giyinirdi? Ben kendime bu soruyu sorduğum zaman şu anda kamera karşısında gördüğün adamı hayal ettim. Belki biraz daha yaşlı hali ama aşağı yukarı böyle. Günümüzde çoğu kadın zaten iyi giyiniyor. Kadınların çok fazla giyebileceği şey var. İyi gözükmek için ekstra bir çaba sarf etmelerine gerek olmayabiliyor. Belki makyaj kısmında bir tık çaba sarf etmeleri lazımdır. Gerisinde çok bir şey yok. Bir iki farklı parça giyiyorlar, bir anda güzel olmuşlar. Güzel. Ama erkek seni gerçekten ileriye taşıyabilecek birkaç parça kıyafet var. Çünkü diğer herkes zaten geri kalanlarını giyiyor. Erkeklerde seçim az olduğu zaman da senin iyi giyinmeni sağlayacak az parça kalıyor geriye. Senin bu iyi giyimden kastın ne? Senin bu oluşturmak istediğin tarz ne? Bunu bulman lazım. Dediğim gibi benim için bu klasik giyimdi. Old money falan değil. O terimden nefret ediyorum. Old money'de giyinmiyorum. Klasik giyiniyorum. Bu benim için klasikti ve kendin içinde en iyi tarzı bulmaya çalış. Şu anda paran olmayabilir. Kıyafetler pahalı. Bir anda gidip de bir gardırop dizemeyebilirsin. Ben son 1,5-2 yıldan beri yeni kıyafetler alıyorum. Eskiden ben de bol giyiniyordum. Eskiden benim de oversize sweatshirtlerim, oversize eşofman, tamam o yoktu. O kadar yalan söyleyeyim. Oversize pantolonlarım vardı ama. Kargo pantolonum vardı. Bir aralar modaydı böyle. Beyaz dikişli, siyah falan filan. Neyse. Kötü zamanlar. Ama yavaşla bir o parça, bir bu parça. İlk başta gömleklerden başladım. Sonra bir tane kumaş siyah pantolon aldım. Yavaş yavaş ilerledi. Sonra bir tane siyah ceket aldım. Takım oldular zaten. İşte ceket ve pantolon falan. İşte siyah gömlek aldım. Gömlek sayım 2'ye çıktı. Böyle böyle ilerledim. Ve zor bir şey de değil. Zamana yay yeter. En kötü anda bile en iyi hamleyi yap. Görüşmek üzere.